Lanetli tablolar. Bruno Amadio, Ağlayan Çocuk tablosu. 80'li yıllarda İtalyan ressam Bruno Amadio tarafından çizilen Ağlayan Çocuk resmi bir anda dünya çapında üne ulaştı. Özellikle Avrupa'da da ardı ardına gelen olaylardan sonra resim lanetli olarak anılmaya başladı. Öyle ki bu resmin bulunduğu evlerde yangın çıkıyor, her şey kül olsa da bu resim sağlam kalıyordu. Hatta 1985'te İngiliz The Sun gazetesi okuyucularıyla birlikte bu resimden kurtulma kampanyası başlattı. Yüzlerce okuyucu gazetenin binasının önünde toplanarak lanetli resimleri ateşe verdi. Driskill Oteli'nde bulunan tablo. Avusturya'daki bu otelin lobisindeki tablo şikayet üzerine 5. kata kaldırıldı. Tabloya bakanlar kendilerini hasta hissettiklerini ve başlarının döndüğünü söylüyorlar. Tabloyu yapan ressam Charles Trevor Garland. Tablonun ismi ise Aşk Mektupları. Çocuk ve bebek tablosu. Gizemli ve ürkütücü bu tablo üzerindeki küçük çocuk ve oyuncak bebeğin tablonun içerisinden çıktıkları ve etrafta dolaştıkları söyleniyor. Bill Stoneham tarafından 1972 yıllarında oluşturulan bu resmin içindeki küçük bir çocuk ve yanında ona eşlik eden bir bebek bulunmakta. Arka fondaki kapının cam bölmelerinde ise vücutları görülmeyen çocuk elleri. Söylenenlere göre tabloda 5 yaşlarında küçük bir çocuk ve kapı küçük çocuğa eşlik eden bir rehber olarak gerçek dünya ve hayal dünyasını simgeliyor. Oyuncak bebek ve kendisi arasında ise derin bir uçurum var. Ellerini kapıya yaslayan çocuklar da başka hayatları simgeliyor. Resim ilk defa 1972'de Los Angeles'ta bir galeride sergilendi. Sonunda aktör John Marley'in eline düştü. Baba filmindeki Jack rolüyle tanınıyordu. Marley öldükten sonra nihayet açık arttırma ile resim Kaliforniya'da da el değiştirmeye devam etti. Adı açıklanamayan bir alıcı resimdeki karakterlerin geceleri evin içinde dolaştığını söyledi ve bu sırada tabloya baktığında resmin boş olduğunu, bazen de tablonun evde kaybolduğunu, bütün bundan korkarak resmi tekrar açık arttırma ile satmaya karar verdi. Tablonun şimdi nerede olduğu ise bilinmiyor. Lu Chang Peng'in tablosu. Tayvanlı sanatçıya ait olan bu tabloya uzun süre bakan insanlarda sinirsel bozulmalar meydana geldiği belirtiliyor. Sean Robinson, Acı Çeken Adam tablosu. Ressamın bu tabloyu kendi kanıyla yaptıktan sonra intihar ettiği söyleniyor. Tablodan dumanlar çıktığı ve çığlıklar duyulduğu da söylenmekte. Tabloya Kederli Adam isim verilmiş. Eser, Sean Robinson isimli kişiye büyükannesi tarafından hediye edilmiş. Bilinmeyen bir ressam tarafından kendi kanını boyalara karıştırıp Kederli Adam isimli tabloyu çizdikten sonra hayatına son vermiş. Resmin bulunduğu evde garip ayak sesleri ve kapıların kendiliğinden açılıp kapanması gibi olaylar Robinson'ın bildirilerinde yer alıyor. Resmin civarında karanlık bir varlık, aile üyeleri tarafından görünen bütün bu tüyler ürpertici olaylar içinde en fazla korkutan şey. Robinson bütün bunlara rağmen resmi evinde tutmaya devam ediyor. Bernardo de Galvez'in portresi. Ressam Mariano Salvador Alpuerto tarafından portresi yapılan Bernardo de Galvez, Galvez kontu ve İspanyol askeri lideri olarak görev yapmış, sömürge yöneticisi, sömürge valisi olarak görevlerde bulunmuştur. Louisiana ve Küba'dan sonra Yeni İspanya'nın Viceroy kısmında da görev almıştır. Kurucusu olduğu Galvez Oteli'nin bu tablosundaki gözlerinin insanları takip ettiği söylenmektedir. Casa de Grene, tablonun gözlerinin hareket ettiği ve gözyaşlarının aktığı söyleniyor. Söylenenlere göre tablo zaman zaman gerçekten ağlıyor. Madame Delphine Lalaurie tablosu. Tablonun bulunduğu evde eşyaların kaybolduğu ve gri giyinmiş yaşlı bir kadının ortalarda gezdiği rivayet ediliyor. Bir teoriye göre Madame Lallaurie'nin sadist ruhlu ve onlarca cinayet işlemiş, hatta canlı insanlara işkence ederek yavaş yavaş parçalara ayırmış, katil ruhlu bir yapıda olduğu söyleniliyor. Yuko Tatishima'nın tablosu. Japon sanatçıya ait bu tabloya
uzun süre bakmanın insanı intihara sürüklediği rivayet ediliyor. Diego Velázquez, Aynaya Bakan Venüs tablosu. Tabloya kim sahip olduysa gizemli bir şekilde ya öldüler ya da öldürüldüler. Müzeler tabloyu sergilemeyi kabul etmiyor. Ziyaretçilerden bazıları tabloyu bıçakla kesmeye çalışmış. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.